Hello. Şu çocukların mutluluğu için bir like'ı çok görmeyin kardeşler. Do you know? Dizgi. Okay. Tamam dedi herhalde. Baby. Please stop. This one is closed, and this one, this one, and this one. Bu da bizimkiler anlatıyor. Çocuklara tam satranç öğretiyorduk. Abi durdu aldı bizi, yarım kaldı. İnşallah anlamışlar. Gidiyorsun. No, thank you. No, okay. Thank you. Terima kasih. Para vermeye çalıştılar. Abi 10.000 çıkarttı, 1 milyon çıkarttı lan, 1 milyon rupi. Karnınız aç mı dedi herhalde, anlamadım, böyle bir şeyler yapıyordu. Ben de he falan deyince aç sandı herhalde, çıkarttı. 10 dolara yakın para şey yaptı. Yok dedim, yok şey yapma. İlk defa Endonezya'da biri para vermeye çalıştı. Gönlü zengin, gönlü. Adamın cebinde para yok, belki çıkardı son parasını veriyor. Yani. Helal olsun. Abi günaydınlar. Ölüyoruz bugün. Dünkü yorgunluk var ya, 2 gündür geziyoruz, uyumuyoruz. Dün bir tane oda tuttuk, böyle bir yer. Geceliği 6 dolar, 3-3 bölüştük. Neyiz maşhur? Çok böyle köyün birinde zaten böyle bir yer. Kahvaltılı bir de, şimdi gidip kahvaltısını yiyeceğiz. Ahmet diye bir yerdeyiz, sahil mahil var, oraya gideceğiz. Bir bakacağız ne var ne yok. Ondan sonra da otostopla Bali'den çıkacağız. Yeter Bali macerası. Çok turistik abi, doğal bir şey yok Bali'de, her şey. Doğal her şey de turistik olmuş. Bu ne lan? Taş mı? What is it? Chocolate. Hadi kahvaltımıza gidelim. Abi burası Bali'nin Amet sahili dediği, Amet Beach diye geçen yeri. Deniz çok sığ, dalgalı değil. Ama sorun şu an biz Bali'nin kuzey tarafındayız. Kuzey tarafında dalga yok. Güney tarafı bir de batı tarafı da çok dalgalı. Yani insanlar surf yapıyor oralarda. Güney ve batı. Burası mı oluyor kameraya doğru? Bu iki kısım çok dalgalı. İnsanlar sadece surf yapıyor. Böyle buralara, sahile yakın oteller var. Otel kiralayıp bir hafta 10 gün surf yapıp gidiyorlar. İşte Bali içinde turistik yerler falan. Fakat sıkıntı şu, ben hep Bali deyince aklıma ulan yüzüyoruz işte, güzel yerler, işte denizde insan kızların böyle fotoğrafları var, işte elini uzatıyor erkeğe falan böyle arkadan. Öyle yer sanıyordum ama öyle değil aslında. Hani güzel gözüküyor ama şu an her yer gemi bak. Balıkçı gemisi. Turizme açmışlar buraları. Turist geliyor, ben balık tutacağım diyor. Giriyorlar, açılıyorlar. Birlikte balık tutup dönüyorlar. Yani yüzmeye hiçbir şezlong, beach sahil, o tarz bir şey yok yani. Bu benim için çok değişik. Yani Bali'de ben öyle bir yer göremedim daha. Normal yani bir 10 sahil falan gezdim. Ya surf ya balık ya işte denizde bir şeyler yapma falan filan. Hep aktivite yani. Öyle yüz eğlen, güneşlen tarzı yok. Ya var da dalgalı, güzel değil. Yani bir Kamboçya adaları gibi değil yani. Kamboçya adaları gerçekten güzelmiş. Buraları görünce anladım. Böyle. Turistsen burada para verip balık malığa çıkacaksın yani. Böyle yüzüp güneşleneyim bedava yok. O yüzden böyle buraları değerlendirmişler abi. Abiler bak mesela balığa çıkacak, gemiyi sürdürüyor. Bir abi de boruyla daldı. Balık arıyor orada. Neyse çıkacağız abi buradan. Şu yanlarındaki borular demiştim abi, bambu. Fakat içini havayla doldurup kapatmışlar. Suyun üstünde kalıyor. Hepsinde var o. Bu dalgalara karşı. Bayağı adamlar çıkacak şimdi denize. Motoru takacaklar önce, sonra çıkacaklar. Neyse hayat böyle Bali'de abi. Abi şimdi size Bali'nin tüm turistik yerlerini böyle pankarttan göstereceğim. Şu bizim kapı. Buraya gittik, beklemedik, çıktık. 250 kişi vardı önümüzde. 4 saat sürüyordu. Kaçtık. Uluwatu Temple var. Sunset falan güzel. Bak gittik. Jimbaran sadece beach gittik. Birkaç waterfall kuzey taraflarında ama biz orta taraflara gittik. Güzeldi. Ha köpeğe bak. Başka abi şöyle kutsal su dedikleri yer var. Tempak Siring diye geçiyor. Oraya gitmedik. Fakat tapınak ya. Bunların kutsal su dediği, borudan gelen suya kutsal diyorlar. Bir şelalede göstermiştim. Şuraya gittik. İnsanlar yine bir ton sıra bekliyor. Şu adım adım gidiyorlar. Oranın hikayesi de 15 günde temple'ları geçip dua etmek Hindular için. Turistik. Zaten Hindu temple'larına Hindu değilsen, dua etmek için girmiyorsan giremiyorsun turist ayağına. Yani burası tapınak değil, turistik yapılmış bir yer. Ve şu ucundaki de aynı şekil. Su tapınağı diye geçiyor bunlar. Gerisi de paralı abi. Kuta dediğin, gittik surf yapıyorlar. Bize gelmedi. Parası çok. Kurs vereceğim ayağına 20-30 dolar koparıyorlar. Safari park. Hayvanlar var. İşte Blue Lagoon, sahiller, bilmem neler falan. Buralarda da denizde balık tutup falan. Bak abi arabayla yanaştı şimdi. Turist götüreyim mi yapacak. Takmıyoruz.
Sonra fillerle falan gezme bir şeyler var. Gerisi beach yani. Lampok başka bir ada. Oraya şey gidiyor. Gemi gidiyor. Bütün Bali bu yani abi. Zaten gezdik biz gezeceğimizi. Daha bitirelim diyoruz. Uğraşmayalım diyoruz. Buraya yakın ne Penida mıydı? Penida diye bir ada var. O adada böyle güzel bir mekan var. Herkes orada fotoğraf çekiyor. Fakat çok öyle ilgimi çekmedi. Bir fotoğraf için 30 dolar verip dönmek olmaz. 30 dolar kişi başı. Ki Heyon da sordum, dedi ne 30 doları ya bir adada fotoğraf çekmek için. Adanın gerisi çok lokal. Doğası bozulmamış falan diyorlar da hikaye. Bütün doğayı turizme çevirmişler. O yüzden bozulmamış. Yani en ufak yerde fotoğraf çekeceğim diyorsun, donate diyorlar. Ha, bu arada rice terası koymamışlar. Pirinç tarlaları, oraya da gittik. Başka yani Bali'de yapılacak bunlar. Zenginlerin gelip burada hani Bali'nin meşhur olma sebebi 5 yıldızlı otellerin biraz güzel olması. Onlar güzel fakat biz giremediğimiz için fakir turizminde bu tür şeyler yok. Yani rafting, diving burada gösterilerin hiçbirini yapamıyoruz. Transport bile pahalı. Hani biz bu gittiğimiz yerlere hep otostopla gittik. Kamyonla tapınağa çıktık. Aşağı geri otostopla döndük falan. Yani Bali benim için bitmiştir. Zaten şuradaki sırayı da gördükten sonra insanların şurada fotoğraf çekmek için böyle 100 kişi falan buradan sıra, bir de bunun çıkışı var. İşkence. Yani burada bir tane mesela batık gemi var. Japonlar buraya saldırdığında gemisi batmış. Oraya falan ziyarete bulunuyorlar, su altı. Fiyatlar böyle bak, 4 saatlik tur diyor. Bu turlar, bunları yapacaksın. Kayak işte bak kayağın adı burada da kayak bu arada. İşte muz turu bilmem ne 450, yani kaç para biliyor musun? 40 dolar falan yapıyor. 4 saate ben 40 doları nasıl veririm? Ben bir ayda yaşıyorum 40 dolar. Oda fiyatı 5 dolar. Neyse böyle. Zenginsen Bali güzel, değilsen bence Bali'de bir şey yok. Hadi gidelim. Abi bu arada Hindu people böyle tapınaklarda bir şeyler yapıyor. For Hindu, they are praying. Clothes also different. They have red clothes. They have sword. This kind of ceremony for week, I think. There is something. Abi bu arada Hindular böyle tapınaklarda toplaşıp yemek yiyorlar. Fakat bu abilerin kılıçları var. Bir de kırmızı kıyafetleri var. İlginç. Oo. Abi bu kırmızı başlıklı abilerimizin kılıçları var ve telsizleri var. Büyük ihtimal bunlar polis veya zabıta tarzı bir şey bu bölgede. Normal kıyafetli Hindular da normal sivil. Böylece ayırt etmişler. Zaten Hinduizm'de kas sistemi var. Büyük ihtimal kıyafet ayrımı da var bu bölgelerde. Abi Endonezya'da kadınlar taşıyor ya. Ağır işleri kadınlar yapıyor. Bak inşaata çimento lazım. Kadınlar oradan alıp yolun karşısına taşıyorlar inşaata. Erkekler de vida çakıyor böyle. Kafa üstlerinde taşıyorlar Hintliler gibi. Kuvvetli, daha güçlü olsun diye. Yoksa elle taşımak zor bir kadın için. Erkek için de zor gerçi. O 30 kilo çimento taşıyor kadın kafasının üstüne. Abi şu kebapçı çekmiştim size ama detaylı çekmemiştim. Bakın şimdi ablamız kokonatı yakıyor. Kokonat suyunu da etin üzerine serpiyor. Yani burada her şey doğal. Ateş veya kokonat yani. Ve sırası da şöyle bir sürü insan bekliyor. Bunun adını bilmiyorum, soramıyoruz ama bunlardan biri. Bu arada civarda çok eski ağaçlar var. Bakın size göstereyim şöyle. Bu ağaçları böyle saklamışlar bildiğin. Ağacın içinden 5 tane ağaç çıkmış, baksana. Kocaman ağaç, içerisi de burası eski ağaçları korumak için herhalde beton dökmüşler. İçeride mezarlar var. Budizm, Hinduizm tapınakları var. Ağaca bak. Bir geriden de göstereyim size bir tane. Buraya bak. Abi son olarak gelen tavuk şiş de bu. Böyle yiyoruz. Bu arada dün tapınaktan gördüğümüz dağ buydu. Buraların en yüksek dağı bu dağ. Çok yüksek. Volkanik, hala aktif. Nasıl olabilir böyle bir şey? Çok merak ediyorum. Çok büyük ya. Bu dağları kim yaratmış? Bu dağlar nasıl olmuş böyle ya? Abi bu Batur Mountain ya. Batur. Bali'deki en turistik dağ. Hey! Çocuklar okula gidiyor bak, kamyon üstü. Bakso Endonezya'nın meşhur yiyeceklerinden biri. Kahvaltıda yani öğle yemeğine yakın gidiyor.
Lunch diyorlar. Öyle yeme işte. Böyle motorlu seyyahlar çok ünlü. Hiç denemedik, bilmiyorum. Bakso denedik ama motordan denemedik. Aksine ben Bakso'nun normalini de sevemedim. Biraz böyle ne bileyim karışık duruyor Asya yemeği. Bizimki sevdi ama. It's okay, yeah, we don't have one. Thank you so much. Terima kasih. Oh. Yine bedava. Yeah, it's so hot. Yeah, it's so hard to walk. Yeah, here is okay, okay. Thank you, thank Terima you. kasih. Terima kasih. So could you please just go on the left? Yeah. Suksuma, thank you. Suma. Okay? Okay, thank you. Bye bye. Suksuma. Suma. Suksuma Balice'de. Bu arada dediğim gibi Balilerin de kendi dili var. Bir de Endonezyalıların da kendi dili var. Malezya, Endonezya aynı değil. Onlar terima kasih diyor. Suksuma diyorlar bunlarda. Abi bu yol ta Bali'nin sonuna kadar gidiyor. Ha, araba durdu lan. Bizimki otostop çekti, durdu. To this way. Go this way. Ah, terima kasih. I jackfruit. I can go first. Go. Give your back. Where are you from? Korea, Turkey. Give your back. Muhammad. Okay. Terima kasih. Suksuma. Suma. Gidiyoruz. Not yapın. Suksuma. Huh? Baby, why you leave? Bye bye. Bye bye. Döndü gerçekten, doğruymuş. Neyse biz devam. Hi. We will go to this way. Where? Tianyar. Tianyar. Kubu, Tianyar, Desa Tejakula, Bandalem, Bondalem. I don't know. Where you go? Uzağa gitmiyor, devam. Morning. Hello. Bye bye. You want to keep going this way? This road. Alasari. Jero Margi. Alasari. Sukadana, Tanyar, Tianyar. Tianyar. Hmm. Sukadana Tianyar. Tianyar. We will go Surabaya. Sukadana Tianyar. Tianyar, yes. Just go this way. Okay? When you stop, we can go. Berapa bayar? Money? No, Money? No money, no. Go. He excuse money. Thank you. What the fuck money for this car? Ne parası lan bu araba için? Hello. Hello. Come. Do you know this game? Chu. Do you know how to play? Chu. Horse. Chu. Okay. It's gift for you. Sabah Suksuba. Çocuklara satrancı verdik abi. Çocuklara bir şeyler vermeye başladık. Oynasınlar orada. Neyse biz yolumuza devam. Bye bye. Maybe he stopped. Hi. We want to keep going this road.
We want to keep going this road. We will go to Surabaya. Surabaya, but when you stop, we can stop too. But we don't have money. No money. It's okay? Okay? I think we can sit in here. Here. Sorry. Okay. Tamam dedi herhalde. Baby. Please stop. And this one is closed. And this one, and this one. Bu da bizimkiler anlatıyor. Okay? No money, no? No money. Okay, thank you. Thank you. Wow! Baby, carry your bag. Thank you so much. I photo city Mhm. Thailand ya. Okay, thank you. Gidiyoruz, çocuklar kaldı. Did you teach something? Yeah. How? I don't know they can understand. They understand or no, but Terima kasih. Suksuma. Suksuma. Ini turunnya. Open. Çocuklara tam satranç oynatıyorduk. Abi durdu aldı bizi, yarım kaldı. İnşallah anlamışlar. Gidiyorsun. Yeah. Okay, thanks so much. Minum. Minum dulu water. I don't know. He will buy something. He will buy more. Abi su alacakmış ya biz. İniyoruz sana. Neyse devam. Wow. Thank you very much. Suksuma. Ya. Suksuma. Thank you. Suksuma. Abi bize suyla şey almış. Thank you so much. Thank you so much. O ne lan? Oğlum kablo koparttım aşağıdan adam. Sok. Mana? Maninya no. No. Thank you. Pakai ini. No, thank you. No, okay. Thank you. Terima kasih. Para vermeye çalıştılar. He's so nice. He tried to give us almost $10. Abi 10.000 çıkarttı, 1 milyon çıkarttı lan, 1 milyon rupi. Paranız mı yok, taksiye binin, para vereyim size falan derken adam şey yaptı. He's so nice. Abi ilk defa Endonezya'da biri para çıkarttı. Taksiye bineceksiniz dedi, yok dedim. Karnınız aç mı dedi herhalde, anlamadım, böyle bir şeyler yapıyordu. Ben de he falan deyince aç sandı herhalde, çıkarttı. $10'a yakın para şey yaptı. Yok dedim, yok şey yapma. Geri soktu cebine. Abi wow, Indonesia first time in Indonesia. İlk defa Endonezya'da biri para vermeye çalıştı. Zengin galiba diyor. Gönlü zengin, gönlü. Adamın cebinde para yok, belki çıkardı son parasını veriyor diyor. Helal olsun. Neyse biz devam abi, yolu yarıladık, gidiyoruz. I want to get in this. Abi otostop çekiyoruz da çok şehir merkezi. Bilmiyorum nasıl olacak. Biri alır umarım. Bir tane araç İngilizce konuşuyor, gıcır. Direkt dedi ki bize sizi götürürüm. 15 kilometre, oradan devam ederseniz tamam dedik. Adamın şimdi işi varmış, arkada bir şeyler yapacak, onu bekliyoruz. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Bir önümüzde 70 kilometre daha var 15 kilometreden sonra. Yani 85 var şu an, 15'e gidiyoruz. Tamam. Terima kasih. Sama-sama. So you collect some word, Indonesian words, right? Yeah, we learn. Suksuma. Suksuma is Balinese. And Yes. Terima kasih is Malaysia. Yeah. Yeah, Indonesia. So where? Can you say your name again? My name is August. August. Adam aynı isimde yani. So many Balinese. I have one more question.
For example, if I ask you what is your cost, is it good or no? It's good. For nowadays, yeah, nobody will care what cars are you. Yeah, now Nobody nowadays. cares. Yeah, but when they get older, yes. When they How- become rich, of course we can. How about clothes? For example, there is something different with last. Everything No. is same. No, Oh, yeah. no. It's Only mean for they. the prince. It mean they need to ask. How can? Well, maybe you can understand who is warrior, big body or sword, but you Yeah. can't understand seller or worker. You need to ask. But if he say I'm seller, you need to disappear. No, because yeah, you can what is it? Notice it from the name. Of course, the name will be different. Yeah. The first cost will be Ida Bagus for the male, Ida Ayu for the female. Ah. Yeah. And the second cost will be Anak Agung. Yeah, Anak Agung. So Chokorda, that's the name. Their first name will be Anak Agung Istri blah blah blah. Yeah, Anak Agung, okay, blah blah blah. So that's the first name. So you can notice the cost by their names. Me, for example, my first name is Iketut. Ketut is the fourth child. The meaning of Ketut is the fourth child or the last child. Yeah. So we have Putu, Wayan, the first child. For Sudra level, for Sudra class, we have Putu, Wayan, Gede, and then the second child will be Nyoman. Yeah, Nyoman. Sorry, Made, Made or Kadek. The third one will be Nyoman or Oma. The fourth one Ketut. It's kind of surname. They can Yeah. understand each other. Okay, Yeah. this guy is last. Yeah. So you don't need to ask, and you can recognize. Just ask name. Yeah. Yeah. What's your name? Okay, my name is Okay, Ketut. okay. Okay. This guy is okay. This guy is good. You don't need to ask. Ah, yes. So interesting. Yes. Yeah. Because we follow a big capitalist way. Yeah, now is no one to follow these Yeah. rules. I know, but I just want to know the local culture. And how about, do you think woman and man is equal in Hindu religion or no? Or I think, yeah, of course there are some differences still remain. which one is more Even the Hindu. strong? Maybe the male still dominate because Yeah. we follow the patrilineal way of thinking, in which male will have more responsibility. That's why Balinese people should have a boy. I mean, a I son. should have boy. Should Son. have a I son. They need to make Oh, someday. stupid idea. But that's okay. Yeah, we are very open. She's feminist. But it's very open. So you are free to express your Actually, idea. Korea also has Like, same actually, problem. every religion have. That's why I feel so angry sometimes. Yeah, no. Because son will have more responsibility, especially to do the prayer. When you have your I family Korea temple. also same. Female yeah. can't pray for Ah. their ancestors. Okay. In competitions. In Bangladesh, yes, the female can do that. But if they still have the man, so the man will be the leader. Men need to be. Will be the leader. For all, Actually, Hinduism and Buddhism little bit similar, no? Yeah, similar. Abi bir saattir oturuyoruz şu arkada, bizi buraya bırakan abiyle. O kadar güzel bilgiler verdi ki Hinduizmle alakalı. İnanamazsınız. He can't pick up us, it's full. Hi. We are going to ferry. So far. But 5 or 10 kilometers also okay. We can keep going. when you stop, we can stop. When you stop, we can keep going. It's okay. Okay. Yeah. Come. Okay, we will. But how? I think we need to put our bags in here. Let's put our back. Terry Makas. 1 hour 50 Yeah. Yeah. Can we put our bags in? It's okay, no? Is it okay? It's okay, no? Do you think it's okay? I think here is more safe. Neyse biniyoruz Türkçe'ye. Okay?
Terima kasih. Kang Win. Where are you from? Korea. Korea. Korea, Turkey. Korea, Turkey. And you Balinese. Balinese. Wah, suksuma. Suksuma. Ya, Yeah, thank you, suksuma. Thank you. Thank you. Careful. Thank you so much. Thank you. Ya ayo makanya gendong. Oh itu omnya tuh. Bye bye. Bye bye. Oh baby. Gidiyoruz abi, yola devam. Abi yarım kaldı, otostopu bitirdik. Şeyi anlatacağım, o İngilizce öğretmeniydi bizim konuştuğumuz adam. Hindu ve bizim böyle bilgi alabileceğimiz adamlar yok Hinduizm hakkında. Adam bayağı böyle her şeyi sorduk. Her şeyi anlattı bize. İngilizce öğretmeni olduğu için de çok detaylı ve çok net yani. Gerçekten de bilgili. Buralarda burası hastane, bak doktor yazıyor. Gördün mü? Doktor, kız hastaydı. Neyse, İngilizce öğretmeni olduğu için çok net anlattı. Bir sürü soru sordum. Normalde Hindistan'da kas sistemi var, Hinduizm'de. Fakat Bali'de bu var mı diye, varmış. Nasıl işliyor falan. Şu an kimse takip etmiyor. Yani kimse bu kuralları takmıyor. Ama eski zamanlarda yine 4 kas sistemi varmış. Birinciler rahipler, dua eden kesim. Rahipler birinci. İkincisine ben çok şaşırdım, savaşçılar. Sonradan aklım aldı. Ben şey düşünüyordum, zengin kesim falan diye düşünüyordum da savaşçılarmış. Üçüncüsü zengin kesim, yani ticaretle uğraşanlar. Dördüncüsü de çalışanlar. Bu çalışanların içine şu anki birçoğumuzun ailesi de giriyor yani. Benim ailem köle mesela. Aslında bir nevi köle. Böyle kendi aralarında 3 farklı dil var. Rahiplerle konuşulan bir dil var. Çok farklı bir dil, çok naif bir dil, çok kibar bir dil, en kibar dil onlarla konuşulan dil, rahiplerle. İkincisi işte yani kendinden üst seviyede konuşulan dil bu. İkincisi aynı seviyede konuşulan dil. Daha normal bir dil yani. Bana şunu verir misin falan. Yani böyle yalakalık gibi değil. Sonuncusu da çok şaşırdım ona da. Hayvanlarla konuşulan dil. Mesela benden düşük bir kas sistemi var. Ben ona şey diyebilirim. Kalk git lan zıbar yat falan diyebilirim. Mesela kediye de bunu, köpeğe de diyorsunuz. Git şu köşede yat zıbar köpek diye. Bu dil aynı dil yani, hayvanlara dediğin, yani kediye git uyu lan dediğin dil aynı son kas sistemiyle. Bunun yani üst 3. sınıf kassan 4. sınıf kasla bu dili konuşabilirsin. Çok değişik şeylerdi. Bayağı yani aklımda yer etti. Bu arada Hinduizmin en güçlü tanrılarının ismi Rahman. Brahman. Brahman diyorlar. Brahman. Sadece B var başında. Brahman. Can you eat this? Huh? Yes. I don't know how to. Bu ne, bakalım bir tadına. Ne lan bu? Kokoz la bu. Tatlı. I know it. I don't know the name but it's nice. I know. Kokos. Bu arada abi çoğu dinde olduğu gibi Hinduizm'de de kadınlarla alakalı. Hi. Get your guide. They stop in market. How many In market, kilometers? how many kilometers? I think it's okay. Thank you. Thank you. Suksuma. 5 kilometre ne bineceğim ya. Abi Hinduizm'de de dediğim gibi kadınlara ayrımcılık var. Feministler kızmasın. Mesela kadın dua edemiyor. Budizm'de de öyle. Kutsal günlerde kadın dua edemez. Erkeğin dua etmesi lazım. Yani liderin erkek olması lazım. Neden? Çünkü kolay iş. Kadınlar çalışsın anasını satayım. Biz onların yeriz ekmeğini, yemeğini. Çocuk baksınlar, işte eşya taşısınlar falan. Burada da öyle. Erkek dua edecek. Daha kutsal, daha önemli iş. O yüzden onlar lider olamaz. Çoğu dinde de böyledir. Başka
Yani sorduğumda da sence Hinduizm'de kadın erkek eşit mi diye, adam direktman eşit değil dedi. Mesela her ailenin bir erkek çocuğu olması lazım. Soyun devamı ve aile lideri olması için. Fakat şöyle kadınlar için bir fırsat da var. Çok zor ihtimal. Yani bu en düşük, en böyle güçsüz, ezik ailenin yöntemi. Eğer erkek çocuğun olmuyorsa, 10 tane çocuk yaptın, artık bakamayacaksın, hepsi kız. En büyükleri lider olabiliyor. Fakat bu kızın evlendiği erkek aslında lider oluyor. Yani bu yüzden kadın lidermiş gibi oluyor ailenin. Fakat o sebebi evlendiği erkek. O zaman aile adına gidip dua edebiliyor. Fakat genel olarak erkek olması lazım aile için. Hinduizm'de normalde eskiden başka dinlerle evlenemiyorsun. Fakat şu an Bali'de tabii ki de adamların evlenmesi gerekiyor. Fakat Müslümanlarla, yani Endonezya'nın geneli Müslüman olduğu için evlenen kişiler Müslüman aileyle evleniyor. Müslüman zengin aileyle evlenen fakir Hindu kızları var. Bunların Müslüman olması lazım. Bu yüzden de popülasyon azalıyor, nüfus azalıyor Bali'de. Mesela bundan 10 sene önce 95.4 falan Hinduymuş. Bali'nin %5'ten azı Müslümanmış. Fakat şu an internette yazan 85 Hindu, fakat adamın söylediği 70'ten aşağı 69'lara kadar düştü diyor. Ben gerçekten de başı kapalı Müslüman kıyafetiyle gezen insanlar gördüm. O yüzden Bali'nin nüfusu yok olmakla, kaybolmakla tehlikede. Yani Bali nüfusu tehlikede. Yani Bali, kimse Hindu olmaz bu devirde. O yüzden sıkıntı büyük. 5 or 10 kilometer also okay. We can come in. Yeah, just keep going this way and when you stop, we can stop. When you stop, we can get off. It's okay. Nothing bus, not No, we don't use bus. We just try hitchhike. How many kilometer you will go? How many kilometer? Sariret, do you know? I don't know. How many kilometer? Sariret? Where I go? Everywhere is okay. We just want to go Surabaya. Yakın bir şehre gidiyorlarmış, bilemedik. Bir kamyon durdu, ben çantayı ısıtladım gidiyorum ama 2 tane çocuk var arkada. Umarım alırlar bizi. Motor var 2 tane. Hi. Bakalım ne diyecek. Or Hi. it doesn't matter, it will be like tomorrow or whatever, because it's normally the public transportation is not will be available in the evening time. This is the late time. What time the last ferry? Yes, it is the late time because let's say Tomorrow morning we can move. Yeah. And are you going to there or no? ada tuh. This is my brother is going to, but it's not really go to the port. It's or to okay. the harbor. It's okay. It's when okay. you stop, Well, you can stop. you can stop at the before to the. It's okay. Like It's okay. Pemutaran Covid. Babies look so cute. Di Jordan ya Pemutaran. Hi. Yeah, you can run. So let's put. But we don't have money. We just try hitchhike. Is it okay? Is it okay? Is yes or no? Ya. Sampai mana ya? So I put. Boleh. Nanya ada drop tadi tuh di Mutran. Okay. Terima kasih. Yeah. Here is okay to sit. Yeah. It's better is right here. Okay. Baby wait. Hi babies. Maybe scared. Let's give game. Do you have something? She's scared. Okay. Ah, she's crying. No, it's a limit size. Ya, salam pada salam. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Oh. Oo, ağlıyorlar lan. Gidiyoruz.
so cool. Gözlüğü verdik de çocuk gülmüyor ya. Abi bugün çocuklara bir sürü şey verdik. Taktı bizim gözlükleri, gidiyoruz. Thank you so much. Thank you so much. Maybe sleep. Sana. Salam dulu, salam. Goodbye. Salam. Yay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sleepy and soft. Yeah, she's sleepy. Yeah. Yeah, Suksuma, thank you. Yeah, you welcome. No worries. Take care. Yeah, baby like sunglasses. When you wear your sunglasses, remember me. Yes? Okay, thank you so much, Suksuma. You welcome. Okay, bye bye. Thank you so much. Thank you, bye bye. Wow. Bu arada Heyon telefonunu kaybetmişti. Buradan çıktı. Akıllım atmış telefonu, kalmış orada. Sorry? Is it comfortable? Yeah, so Yeah, comfortable. yeah, it's so So nice free. because it's free. We tried hitchhike. Suksuwa, thank you so much. How did you understand? He said, "Is it comfortable?" It so sucks pronunciation. I don't know, maybe French or something. Accent was so. Maybe I'm Korean. Suksuma. Suksuwa, thank you so much. Okay. Thank you so much. Abi bu arada biz başaramadık gitmeyi Surabaya'ya. Hala Bali Adası'nda kaldık. Buradan sahil tarafına geçip çadır kurmayı planlıyoruz. Şu sahile doğru geçiyoruz. Bu arada bir şey daha öğrendim. Endonezya'da çadır kurmanın cezası çok büyükmüş. Hani şey dedi, polisi falan aramazlar, devleti ararlar, devlet baba gelir sizi ülkenize yollar falan dedim. Ne diyorsun ya, bir çadır kurduk diye. Ülkemize mi atacaklar bizi? Evet, evsiz muamelesi görürsünüz. Muamelesi görürsünüz. Sonra size atarlar, evinize yollarlar dedi. He dedim, yollarlar. Şimdi gidip çadır kuruyorsun. Bizi şikayet ederse sabah polisler alır artık orada. Abi çadırı kurduk da bir yere nasıl kurduk? Ne ben anlatayım ne siz anlayın. Sürekli geçtiğimiz yollardan köpekler, inekler falan böyle çan sesleri. Bir garip, en son birinin bahçesine daldık, dedik kuralım gitsin. Kurduk, şimdi yatacağız, sabah da erkenden kalkıp gideceğiz umarım. Hadi geceler herkese.